Sana bir sahne vermek istiyorum. Pazartesi sabahını düşün. Defter açık, kalem hazır. Bu hafta gerçekten farklı olacak. Liste uzuyor. Sabah rutini, egzersiz, kitap okuma, yeni bir iş projesi, öğrenmek istediğin bir şey, ihmal ettiğin bir ilişki, yarım kalan bir plan. Hepsi önemli. Hepsi gerçek. Hepsi bu hafta başlayacak. Cuma akşamı geliyor, listene bakıyorsun. Birkaç şey tamamlanmış, çoğu yarım. Bazıları hiç başlamamış ve o tanıdık his geliyor. Yeterince disiplinli değildim. Daha çok çalışmalıydım. Gelecek hafta daha iyi olacak. Sonra pazartesi geliyor, defter açılıyor, liste biraz daha uzuyor. Bugün şunu sormak istiyorum. Sorun gerçekten disiplin mi yoksa başka bir şey mi oluyor burada? Gelişim kültürü neredeyse tamamen ekleme üzerine inşa edilmiş. Daha fazla alışkanlık edin, daha fazla sistem kur, daha fazla hedef belirle, daha fazla öğren, daha fazla dene. Bu mantığın içinde gizli bir varsayım var. Daha fazla girdi, daha fazla çıktı üretir. Ve bu varsayım bazı alanlarda doğru. Fabrikada mesela daha fazla ham madde, daha fazla ürün anlamına gelebilir. Ama insan dikkatinde, insan enerjisinde bu denklem çalışmıyor. Bir fotoğrafı düşün. Fotoğraf makinesinde odak noktası seçilir. O nokta netleşir. Etrafındaki her şey ise bulanıklaşır. Bu bir hata değil, tasarım. Çünkü her şey net olursa hiçbir şey öne çıkmaz. Dikkat de aynen böyle çalışıyor. Her şey önemli olduğunda hiçbir şey öncelikli değil demek. Ve öncelik olmayan bir listede enerji her yöne eşit dağılıyor. Yani hiçbir yere yeterince gitmiyor. Peki neden eklemeye devam ediyoruz? Çünkü eklemek kolay hissettiriyor. Yeni bir hedef belirlemek, yeni bir sistem kurmak, yeni bir alışkanlık kazanmak, bunlar ilerleme gibi geliyor insana. Tıpkı bilgi toplamanın değişim hissi vermesi gibi. Ama his ile gerçeklik arasındaki mesafe burada da açılıyor. Bu konuda bilimin bize ne söylediğine bir bakmak lazım. Barış Arts 2000'lerin başında ilginç bir deney yaptı. Bir markette iki ayrı reçel standı kurdu. Birinde 24 çeşit reçel vardı, diğerinde 6 çeşit. 24 çeşitli standı daha fazla insan ziyaret etti. Ama satın alan sayısı çok daha azdı. 6 çeşitli standta ise tam tersi oldu. Daha az ilgi ama çok daha fazla satın alma. Neden? Çünkü çok fazla seçenek beyin için yük oluşturuyor. Karar vermek enerji harcatıyor. Ve o enerji tükendiğinde beyin en kolay çıkışı seçiyor. Hiçbir şey yapmamak. Bunu karar yorgunluğu olarak adlandırıyoruz. Ve bu sadece reçelde değil, günlük yaşamın her alanında işliyor. Sabah hangi kıyafeti giyeceğine karar vermek, öğle ne yiyeceğine düşünmek, akşam hangi projeye odaklanacağını seçmek. Her karar küçük bir enerji harcıyor. Ve o enerji gün içinde azalıyor. Steve Jobs her gün aynı kıyafeti giyiyordu. Mark Zuckerberg de öyle. Saçma görünüyor ama mantığı net. Sabah kıyafet kararına harcanan enerji, akşam ürün kararına harcanabilir. Bu bir lüks değil, bir tasarım tercihi. Ve aynı mantık hedef listelerine de uygulanıyor. Warren Buffett'ın bir danışmanlık hikayesi var. Pilotuna soruyor, hayatını en çok istediğin 25 şeyi listele diye. Pilot yazıyor, sonra diyor ki, şimdi en önemli 5'ini işaretle. Pilot işaretliyor, Buffett soruyor. Diğer 20'ye ne yapacaksın? Pilot diyor ki onları da takip edeceğim ama önce bu 5'i bitireceğim. Buffett düzeltiyor. Hayır, o 20'yi hiçbir zaman yapmamalısın. Çünkü onlar yeterince önemli ama yeterince kritik değil. Ve tam da bu yüzden tehlikeliler. Dikkatini çekiyorlar ama seni asıl hedefe götürmüyorlar. 25'e 5 kuralı. Gerçek güç 5'te değil. 20'yi bilinçli olarak bırakmakta. Peki neden çıkarmak bu kadar zor? Birinci sebep bırakmak kayıp gibi hissettiriyor. Bir hedefi listeden çıkarmak onu terk etmek gibi görünüyor. Ama aslında olan şu. Bu hedef listede kalarak gerçek hedeflerini yavaşlatıyor. Bırakmak vazgeçmek değil, netlik kazanmak. İkinci sebep, ekleme görünür, çıkarma görünmez. Yeni bir hedef koyduğunda bir şey oluyor. Bir şey çıkardığında dışarıdan hiçbir şey değişmiyor gibi görünüyor. Ama içeride çok şey değişiyor. Bir bahçeyi düşün. Bahçıvan her gün sulama yapıyor, gübre veriyor, yeni tohumlar ekiyor ama budama yapmıyor. Zamanla güçlü dallar zayıf dalların enerjisini çekemez hale geliyor. Her dal bir miktar alıyor ama hiçbiri tam olarak gelişemiyor. Budama acımasız görünüyor. Bir dal kesiliyor ama kesilen dal diğerlerinin nefes almasını sağlıyor. Steve Jobs 1997'de Apple'a geri döndüğünde şirketin 350'den fazla ürünü vardı. 2 yıl içinde bu sayıyı 10'a indirdi. 340 ürünü kesti.
Şirket içinde büyük bir direnç vardı. Bu ürünü neden bırakıyoruz? İnsanlar seviyor. Jobs'ın cevabı çok net. Çok sayıda şeye hayır demek, önemli şeylere evet demekle aynı şeydir. Sonuç, Apple tarihin en değerli şirketlerinden biri oldu. 340 ürün kesildi çünkü onlar onun önünde duruyordu. Ve o 10 ürün bir şirketin öyküsünü bir imparatorluk tarihine dönüştürdü. Pratikte bunu çok gördüm. Birinci tip her hafta listesine yeni bir şey ekliyordu. Yeni kitap, yeni sistem, yeni hedef ve her pazartesi taze bir enerjiyle başlıyordu. Bu enerji gerçekti. Yeni başlangıçlar gerçekten bir şey hissettirir çünkü. Ama cuma akşamı hep aynı tablo vardı. Yarım kalmış şeyler, tamamlanmamış döngüler ve o hafif ama kalıcı yine olmadı hissi. Bu insanlar tembel değildi. Aksine çoğu son derece çalışkandı. Ama enerjileri sürekli bölünüyordu. Hiçbir şey tam derinliğine işlenmiyordu. İkinci tip bir noktada farklı bir soru sordu. Bunların hangisini gerçekten yapıyorum? Hangisi gerçekten ne işe yarıyor? Hangisi gerçekten önemli? Ve çıkardı. Önce birini bıraktı, sonra birini daha. Liste küçüldü ve ilk başta bu rahatsız edici hissettirdi. Çünkü az yapıyorum gibi görünüyordu. Ama olan şuydu. Kalan şeyler derinleşti. Dikkat toplandı ve birkaç hafta sonra bu kişi şunu söyledi. Daha az şey yapıyorum ama çok daha fazla ilerliyorum. Bu paradoks değil, mekanik. Bir mercek düşün. Güneş ışığı her yere eşit düşüyor, ısıtıyor ama yakmıyor. Aynı ışığı bir mercekle topladığında ne olur? Odak noktasında yangın çıkıyor. Işık aynı, enerji aynı. Sadece odak değişti. Geçen haftalarda şunları konuştuk. Bilgi döngüyü kurmadan değiştirmiyor. Motivasyon hareketten önce değil, sonra geliyor. Hata veri olarak işlenmediğinde öğrenme kapanıyor. Ve yön netleşmeden verimlilik araçları tutmuyor. Bu hafta şunu ekledik. Gelişim ekleme değil, ayıklama meselesi aslında. Hepsi aynı yönü işaret ediyor. Değişim daha fazla çabadan değil, doğru yere odaklanmış çabadan geçiyor. Önümüzdeki hafta farklı bir soruya bakacağız. Kararlarını gerçekten sen mi veriyorsun? Bugün seninle bırakmak istediğim şey şu. Listene bak. Üzerindeki her şey değil. Hangisinin orada olmaması gerektiğini sor. Bırakmak vazgeçmek değil. Bazen bırakmak devam etmenin tek yolu.